Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, İç Hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de tekrar beraberiz. Konuşmaya başlamadan önce Hipokrat üye olmaya ve hatırlatma butonuna basmayı unutmayınız. Bugün gebelerde şeker hastalığı, gebelikte şeker hastalığı yani gestasyonel diyabet konusunda bahsetmeye çalışacağım. Çünkü gestasyonel diyabet çok önemli. Neredeyse 7 gebenin birinde şeker meydana çıkmakta. Gestasyonel diyabet ne demek? Daha önce şeker hastalığı olmayan bir bayanda gebelik esnasında ortaya çıkan şeker hastalığına gestasyonel diyabet diyoruz. Bunun önemi çok fazla çünkü hem anne sağlığı için, hem anne karnındaki çocuk için, hem yeni doğan çocuk için sıkıntılı durumlar, sağlık sorunları olabilir. Özellikle 30 yaşından sonra biraz kilosu fazla olan bayanlarda, polikistik over sendromu olanlarda, ailesinde diyabet anamnezi olan kişilerin gestasyonel diyabet açısından yani gebelik şeker açısından dikkatli olmaları gerekir. Gebelikte diyabet teşhisini nasıl koyuyoruz, nasıl yapıyoruz veya gebelikte niye şeker yükseliyor? Gebelik esnasında fizyolojik olarak bir takım hormonlar salgılanmakta. Özellikle plazental laktojenik hormon denilen hormon, kortizon, progesteron, büyüme hormonları. Bunlar gebelikte hem insülin direnci yapar hem de kan şekerini yükseltir. Gebenin diyabet hastası olmasını ortaya çıkarır. Gebelikte kişinin kan şekeri yüksek olduğu zaman bebek de çocuk da anne karnında şekerle beslenmekte. Şeker yüksek olarak çocuğa geçtiği zaman çocuk da bu şekeri düşürmek için çocuğun kendi pankreası insülin üretmeye başlar. İnsülin de bir büyüme hormonudur. Yani insülin karaciğeri yağlandırır, kalbi büyütür, kilo aldırır. Yani iri bebek, tosuncuk bebek dediğimiz bebek haline getirir ki bu çocukların doğumu sıkıntılıdır. Anne karnında da bazı komplikasyonlar ortaya çıkar. Bu yüzden diyabet taraması, gebelikte şeker taramasını özellikle 24 ila 28. hafta arasında mutlaka yapmak lazım. Bazı hekimler gebelikte şeker taramasına gerek yok demekte ama bunun kanıta dayalı tıpta bir karşılığı yok. Ayrıca şeker yüklemenin yan tesiri vardır denilmekte. Böyle bir şey de maalesef kesinlikle yok. Çünkü 1-2 dilim baklava yemekle şeker yükleme arasında hiçbir fark yoktur. Özellikle 24. haftadan sonra gebelere aç veya tok fark etmiyor. Bir 50 gram şekerli su içiriyoruz ve 1 saat sonra gebenin şekerine bakıyoruz. Eğer şeker 140 mg'ın üzerindeyse diyelim 160-170 mg çıktı. Bunda şeker hastalığı, gebelik şekeri olabilir deyip 100 gramlık şeker yükleme testi yapıyoruz. 100 gramlık şeker yükleme testini yaparken de kişi önce bir aç olarak geliyor laboratuvara veya kliniğe, rahat bir ortamda bulunuyor. Önce bir açlık kan şekeri bakılıyor. Daha sonra 100 gramlık bir şekerli su içiriyoruz. Her saat başı yani 1 saat sonra, 2 saat sonra ve 3 saat sonra kan şekeri ölçümü yapılıyor. Ve bu kan şekeri ölçümüne göre bazı değerlerimiz var. Mesela açlıkta 95 mg'ın altında olması lazım. Birinci saatte 180 mg'ın, ikinci saatte 155'in, üçüncü saatte 140'ın altında olması gerekir. Eğer bu değerlerden 2 tanesi yüksek ise kişide gestasyonel diyabet var diyoruz. Yani gebeliğe bağlı şeker var diyoruz. Bu durumda hastayı tabii mutlaka şekerini istediğimiz değerlere getirmek için öncelikle bir diyetle başlanıyor bu işe. Diyette de karbonhidrat ağırlığının %45-%50'yi geçmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Yani basit olarak kişi pirinç pilav yiyorsa bulgur pilavı yiyebilir, siyah ekmek yiyorsa beyaz ekmek yiyebilir, baklagillerle beslenebilir. Diyetine dikkat etmesi lazım. İkincisi mutlaka ve mutlaka egzersiz. Yani en az günlük 1 saat yürüyüş yapması gerekir. Bunlara rağmen eğer şekeri normal sınırlarda tutamıyorsak o zaman insülin tedavisi başlanabilir. Tek doz uzun etkili veya birkaç doz uzun veya kısa etkili veya orta etkili insülin şeklinde başlanabilir. Eğer kişi insülin kullanmak istemiyorsa ki insülinin bir zararı yok çünkü insülin çocuğa geçmez, plazentadan çocuğa geçmez, bir zararı yok. Bunu gebelerin böyle bilmesi gerekir.
bir zararı yok ama buna rağmen de insülin kullanmak istemiyorsa metformin de kullanılabilir dikkatli bir şekilde. Peki gebelerde biz insülini kullanmaya başladık. Gebe nasıl şekerini takip edecek? Hangi oranlarda olursa uygundur diyeceğiz. Biz insülin tedavisi verdiğimizde gebelere şöyle diyoruz. Açlık kan şekeriniz 95'in altında olmalı. Birinci ve ikinci saatte kan şekerlerinizi takip edin diyoruz. Birinci saatte 140 mg'ın altı ve ikinci saatte de 120 mg'ın altında olması gebelik şekerinin normal gittiğini gösterir. Ayrıca hemoglobin A1C yani 3 aylık ortalama kan şekerinde normal olmasında fayda vardır. Eğer gebelik şekeri düzgün gitmiyorsa, çocuk büyümeye, iyi çocuk olmaya başlarsa bu hem anne için hem anne karnındaki çocuk için hem de doğan çocuk için bir takım sakıncaları vardır. Maalesef 7 gebeden bir tanesinde gestasyonel diyabet vardır. Annede ne olabilir? Yani anne doğum seksiyo olarak sezaryana gidebilir. Preeklamsi dediğimiz gebelik zehirlenmeleri olabilir. Kronik enfeksiyonlar olabilir. Kronik anemiler olabilir. Düşük olabilir. Ölü doğum meydana gelebilir. Çocuklar doğduğunda akut respiratuar distres dediğimiz solunum yetmezliği olabilir. Hipoglisemi meydana gelebilir insülin salgılanması fazla olduğu için. Hipokalsemi olabilir. Bilirubin yani uzamış sarılıklar ortaya çıkabilir. Normal doğum olması gereken çocuklar sezeryan olmak zorunda kalabilir. Bazen kişinin şekeri bilinmiyorsa, normal doğum yapılıyorsa bir takım omuz travmaları, çıkıklar olur ve doğum zorluğa girebilir. Bunun için gebelik diyabetini mutlaka önemsemeli. Gebelik testini de 24-28. hafta arasında şeker yükleme testini mutlaka yapmalı. Yaptıktan sonra da hem kadın doğumcu hem endokrincü veya bu işle uğraşan bir dahiliyeci tarafından kişinin şekeri mutlaka ve mutlaka ayarlanmalıdır. Çünkü hem anne için hem çocuk için bir takım sıkıntılı olaylar meydana gelebilir. Bugün söyleyeceğim konu bu kadar. Özellikle vurgulamak istediğim şey gebelikte yaptırdığınız şeker yükleme testinin karşılığı bir dilim veya 2 dilim baklavadır. Bir dilim 2 dilim baklava yiyip nasıl bir şey olmuyorsanız şeker yükleme testinden de herhangi bir problem olmaz. Şeker yükleme testinizi gebelikte ve tarama testinizi lütfen ihmal etmeyiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.